Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu ünlü markanın çantasını çalışacağız. Yapımı oldukça zevkli, çok hoş bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Öncelikle malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Bakın şu şekilde metalik kağıt ip kullandım. Orijinaline çok daha yakındı. O yüzden böyle parlak bir görüntü elde etmek için böyle Sensi Premium'un metalik ipini kullandım. Bundan 2 adet kullandım. Açıklama kısmına ve yorumlara linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. İkinciden bakın yarısını kullanmış oldum. Çantamın ebatı büyüktü. Siz daha küçük yapmak isterseniz küçülterek de ilerletebilirsiniz. Zaten videoda da nasıl büyütüp küçülteceğinizden bahsediyor olacağım. Malzemem bu şekilde. Siz normal kağıt iple örebilirsiniz. Rafiye iple örebilirsiniz. Makrome iple biraz ağır bir model olur. Yarım trabzanlarla yaptığım için, ama çok ince bir makrome kullanabilirsiniz yine. Bunu örerken 3 milimde tığ kullandım. Bakın şu şekilde ipinizin kalınlığına, inceliğine göre tığ numaranızı da ayarlayabilirsiniz ve şöyle bir de mıknatıslı çıt çıt kullandım. Çantamın uç kısmı, ağız kısmı için. Orijinalinde düğmeyle yapılıyordu. Ben bu şekilde bir çıt çıt tercih ettim. Bence daha kullanışlı oldu. O şekilde düşünüyorum. Şimdi çantamın ölçülerinden de bahsedeyim hemen. Şöyle tabandan orta kısma kadar olan ölçüsü 27 santim oldu. Eni de 40 santim olmuş oldu. Şimdi askı kısmına kadar olan ölçüsünü de paylaşayım hemen. Bakın 55 santimde askı kısmına kadar olan ölçüsü oldu. Gerçekten kalıp gibi çok güzel bir çanta oldu. Dediğim gibi ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çantamızın yapımına başlayalım. Çantam için öncelikle 11 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincirimi çektim. Şimdi ipimi üzerine doladıktan sonra tığımın üzerine, bakın, ilk zincirime değil, ikincisine değil, üçüncüsüne. Yani 9. zincirimin arka kanadına batıyorum. Şöyle bakın. Ön yüzü bu taraf, çeviriyorum. Şu şekilde arka kanadına batıyorum. İpimi çekip hepsini birlikte toplayarak bir yarım trabzan elde ediyorum. İlk ilmeğime işaretleyicimi takıyorum. Yanındaki zincirime geçiyorum. Yine bakın ipimi üzerine doladım. Yanındaki zincirimin yine arka kanadına batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirimin yine arka kanadına batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına bir yarım trabzan. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanatlarına birer tane yarım trabzan yaparak son zincirimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Her bir zincirimin arka kanadına birer tane yarım trabzan yaparak 8 tane yarım trabzan elde ettim. Sonunda bir tane zincirim kaldı. Buraya da bir tane yarım trabzan yapıyorum ve işaretleyicimi takıyorum. Aynı yere 6 tane yarım trabzan yapacağız. İlkine işaretleyicimi taktım. Hemen aynı yere tekrar batıyorum. Bir yarım trabzan daha yapıyorum. 2 oldu. Aynı yere 3. yarım trabzanımı yapıyorum. 4, 5 ve 6. 6 tane yarım trabzan yaptım. Son zincirimin içerisine arttırmamı yapmış oldum. Ve 6.'ya yerimi kaybetmemek için son yapmış olduğum yarım trabzana, 6. yarım trabzana da işaretleyicimi taktım. Hemen bakın diğer tarafa, diğer kanatlarına doğru dönmüş olduk zincirlerimizin. Bakın arka kanatlarına battığımız için başak şeklinde duruyor. Zaten her bir ilmeğimiz gayet düzgün bir şekilde gözüküyor. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine yine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzana birer tane, her bir ilmeğe birer tane yarım trabzan yaparak son zincirimin, ilmeğimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak son ilmeğimin olduğu yere kadar geldim. Buraya da yarım trabzanımı yapıyorum. Ve işaretleyicimden sonra bakın burayı saymadan toplamda 8 tane yarım trabzan elde etmiş oluyorum yine diğer tarafta olduğu gibi. Şimdi 1
ve 2 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine dolayıp dibindeki, bakın zincirimi ilmek olarak saymıyorum. Dibindeki ilk ilmeğime yarım trabzanın tepesine batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum yarım trabzanın tepesine yerimi kaybetmemek için işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine yine bir yarım trabzan yapıyorum. Aradaki 8 tane ilmeğimin her birine yarım trabzanlarımı yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. 6 tane yarım trabzanımın ilkine gelmiş oldum. 8 tane yarım trabzan elde ettim yine başta. Ben işaretleyicimi çıkarıp buraya 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Bir çift oluşturuyorum yani. İlk yapmış olduğum yarım trabzana işaretleyicimi tekrar takıyorum. Yerimi kaybetmemek adına aynı yere tekrar batıyorum. Ve bir yarım trabzan daha yaparak çiftimi oluşturuyorum. Yanındaki yarım trabzana yine çift yapıyorum. 1 ve 2 tane yarım trabzan. Yanındaki yarım trabzana yine 2 tane yarım trabzan. Yanındakine yine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Yani her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak 6 tane olan yarım trabzanı 12'ye çıkarmış oluyorum. 10. oldu. Bakın işaretleyicimin olduğu yere geldim. Buraya da 1 ve 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Yine çiftimi oluşturuyorum. İkincisine işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Sondaki yine 8 tane yarım trabzanın her birine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuma geliyorum. Sıra sonuma kadar geldim. 8 tane yarım trabzanın ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi yine 2 tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Bakın başlarken çiftle başlayacağız. Hemen yani arttırma yapacağız. Dibindeki ilk yarım trabzana batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya yine yerimi kaybetmemek için işaretleyicimi takıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Bakın çiftimi oluşturdum, arttırma yapmış oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan, yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Trabzanları yaparak bakın işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada ne yapmıştık? Bir önceki sıramızda her birine çift batarak 12 tane yarım trabzan elde etmiştik. Bu sıramızda yani 3. sıramızda arttırma yapmadan ilerleyeceğiz. Her birine birer tane yarım trabzan yapacağız. İlkine yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum ki bir sonraki sıramda arttırma yaparken yarım karışmasın diye. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine yine yarım trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde yarım trabzanlarımı yaparak işaretleyicimin olduğu yere de bir tane yarım trabzan yapıp işaretleyicimi takıyorum. Daha sonra her birine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonundaki son yarım trabzanın olduğu yere kadar ilerliyorum. Her birine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonundaki son ilmeğimin olduğu yere kadar geldim. Buraya da yine çift batıyorum. Yani başta ve sonda bundan sonraki her sıramda birer tane arttırma yapıyorum. Yani ilk ve son ilmeğime çift yarım trabzan yapıyorum ki arttırmalarıma başlıyorum çantamın şeklini verebilmek için. Şimdi 2 tane zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. Başta yine arttırma yapıyorum. Bir çift yarım trabzan oluşturuyorum. İlk yapmış olduğum yarım trabzanıma işaretleyicimi takıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Çiftimi oluşturdum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan. Bu şekilde işaretleyicimin olduğu yere kadar birer tane yarım trabzan yaparak ilerliyorum. Trabzanlarımı yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. 3. sıramda her birine tek batmıştım. Ondan önce 6 ve 6 tane yarım trabzanın her birine de çift batarak 12 tane yapmıştım. Yani 2 sıra arttırma yaptım. 1 sıra düz olarak ördüm. Bundan sonra orta kısımları da aynı şekilde ilerleyeceğiz. 2 sıra arttırma yapacağız. 1 sıra tek öreceğiz. 2 sıra arttırma, 1 sıra tek örerek ilerleyeceğiz. Şimdi bu sıramızda ne yapacağız? Bir önceki sıramızda her birine çift battık.
yapmıştık. Bu sıramızda bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Tekle başlayacağız ve çiftle bitireceğiz. Hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bakın tek oluşturduğum bir tane işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Çift yarım trabzan yapıyorum. Bir tek bir çift oluşturdum. Yanındakine bir tek yapıyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Yanındakine tek yapıyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek bir çift şeklinde ilerleyerek işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Bir çift şeklinde ilerleyerek işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Toplamda yine 6 tane arttırma yapmış oldum orta kısımda. Yapacağım yani 6.'yı şuraya yapacağım. Tekle başladığım bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde ilerledim ve işaretleyicimin olduğu yerdeyim. Çiftle bitiriyorum. Tekle başladığım için. Hemen buraya bir yarım trabzan ve aynı yere tekrar batarak bir yarım trabzan daha yapıyorum. Çiftimi oluşturuyorum. Yapmış olduğum ikinci yarım trabzanıma işaretleyicimi takıyorum. Bakın tekle başladım, çifte bitirdim. 6 tane çift elde etmiş oldum. 6 tane arttırma yapmış oldum. Hemen her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak yine sıra sonuna kadar ilerliyorum. Trabzanları yaparak yine sıra sonuna kadar ilerlediğim son ilmeğimin olduğu yerdeyim. Ne demiştim? Başta ve sonda her sırada arttırma yapacağım yeteri kısma gelene kadar. Şimdi buraya da son yarım trabzanıma da yine çift yarım trabzan yapıyorum. 2 tane yarım trabzan oluşturdum. Şimdi 1 ve 2 zincir çekip 5. sırama geçişimi sağlıyorum. Şimdi burada yine başlarken çiftle başlayacağız. Hemen arttırmamı yapıyorum. Bir yarım trabzan ve aynı yere bir yarım trabzan daha yapıyorum. Çiftimi oluşturdum. Buraya işaretleyici takıyorum ki 2 tane zincir çekiyoruz. Zincirimizle yarım trabzanımız karışmasın. Her sıramızda saymak zorunda kalmayalım diye bu şekilde işaretleyiciyle ilerliyorum. Karıştırmam diyorsanız işaretleyiciyi taşımanıza gerek yok. Ama şuradaki işaretleyicilerimiz sabit olarak dursun ki arttırma yerlerimiz karışmasın. Çiftimi yaptım. Hemen yanındakine bir yarım trabzan, yanındakine bir yarım trabzan. Bu şekilde her birine yine yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Trabzanları yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Bir önceki sıramda bir tek bir çift yapmıştım. Tekle başlayıp çiftle bitirmiştim. Bu sıramda bir çift iki tek yapacağım. Çiftle başlayıp tekle bitireceğim. Hemen ilk yarım trabzanıma bir yarım trabzan yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Ve aynı yere tekrar bir yarım trabzan yapıyorum. Çiftimi oluşturmuş oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir tek, yanındakine bir tek. Yani bir çift iki tek oluşturmuş oldum. Yanındakine çift batıyorum. Bir ve iki kez batarak çiftimi oluşturdum. Yanındakine tek, yanındakine geçiyorum. Tek. Bir çift iki tek. Bu şekilde bir çift iki tek, bir çift iki tek şeklinde ilerleyerek işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Çift iki tek şeklinde ilerleyerek işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Çiftle başlayıp iki tekle bitirmiş oldum. Yine 6 tane çift elde etmiş oldum. Bu sıramda da 6 tane arttırma yaptım. Yanındakilere her birine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuma geliyorum. Kadar geldim. Bakın burada yine çiftle bitiriyorum. 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Köşemde de arttırmamı yapmış oluyorum. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Örgümü çevirip dibindekine yine çift yarım trabzan yapıyorum. Arttırmayla başlıyorum her zamanki gibi. İlk ilmeğime işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan, yanındakine yarım trabzan. Bu şekilde her birine birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Buraya da bakın bir iki sıra arttırma yaptık. Artık bu sıramızda her birine tek batacağız. Arttırmamızı yapmayacağız. Burada işaretleyicimin olduğu kısımdan başlayarak her birine birer tane tek yapıyorum. İşaretleyicilerimi tekrar
yaptığım yarım trabzanların tepesine taşıyorum ki yerim kaybolmasın arttırma yaparken diye. Daha sonra her birine yine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuma geliyorum. Sıra sonunda yine çift batıyorum. Sıramı bitiriyorum. 6. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 2 zincir çekip 7. sırama geçişimi sağlıyorum. 7. sıramda da başta yine çiftle batıyorum. Daha sonra her birine birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere geliyorum. 6. sıramda her bir ilmeğime tek batarak ilerledim. Başta ve sonda arttırmamı yaptım. 7. sırama geçtim. Başta çiftimle başladım. Her birine birer tane yarım trabzan yaparak arttırma yerimin olduğu kısma geldim. Şimdi bu sıramda arttırmalarıma başlayacağım. 3 tek 1 çift şeklinde ilerleyeceğim. Tekle başlayıp çiftle bitireceğim bu sıramı da. Hemen işaretleyicimi çıkarıp buraya ilk tekimi oluşturuyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Bir tek yaptım. Yanındakine geçiyorum. İkinci tek ve yanındakine batıp üçüncü teki yapıyorum. 3 tek yaptım. Yanına bir çift oluşturuyorum. 1 ve 2. Yanındakine geçiyorum. Bir tek, yanına ikinci tek, yanına üçüncü tek. Bu şekilde bu sıramı da yani 7. sıramı da 7. sıramı da 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift şeklinde ilerletiyorum. Tekle başladığım için son ilmeğime çiftle bitiriyorum. 3 tek 1 çift yapmış oluyorum. Yani toplamda 6 tane çift elde ediyorum yine. Her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum. Son ilmeğime çift batıyorum ve 7. sıramı tamamlıyorum. 8. sıramı geçip başta bir çift, her birine birer tane yarım trabzan ve işaretleyicimin olduğu yere arttırma kısmına geliyorum. Sıramı tamamladıktan sonra 8. sırama başladım. Çiftle başladım. Her birine birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere geldim. Yine arttırma yapacağım. Bir önceki sıramda 3 tek 1 çift yapmıştım. Bu sıramda da 1 çift 4 tekle arttırmalarıma devam edeceğim. Hemen ilk ilmeğime bir tane yarım trabzan yapıyorum. Buraya işaretleyicimi tekrar takıyorum. Ve aynı yere tekrar batarak bir yarım trabzan daha yapıyorum. Çiftimi oluşturmuş oldum. Bir çift yaptım. Yanına bir tek, yanına ikinci tekim, yanına geçiyorum. 3, yanına geçiyorum. 4. Bir çift 4 tek yaptım. Yanına bir çift yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Orta kısmımı bir çift 4 tek bir çift 4 tek şeklinde ilerleyerek işaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Çiftle başladım. 4 tane tekle bitiriyorum. Daha sonra her birine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda yine çiftimle bitiriyorum. 8. sıramı tamamlıyorum. 2 zincir çekip 9. sırama geçişim sağlıyorum. 9. sıramda da başta yine çift oluşturuyorum. Kalan her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Arttırma yapmıyorum 9. sıramda. Her birine birer tane yarım trabzan işaretleyicilerime aktarıyorum. Daha sonra bakın diğer işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Buradan da yine yarım trabzanlarla başlayıp son ilmeğime bir çift yapıyorum. 2 zincir çekip 10. sırama geçiş yapıyorum. Yani 9. sıramda hiç arttırma, başta ve sonda arttırma yapıyorum. Diğer yerlerde arttırma yapmıyorum. Daha sonra 10. sırama geçiyorum. 10. sıramda yine 2 zincir, başta bir çift yapıyorum. Her birine birer yarım trabzan ve işaretleyicimin olduğu yere arttırma kısmıma kadar ilerliyorum. 9. sıramda hepsini tek yaparak başta ve sonda çift yaparak tamamladım. 10. sırama geçişimi sağladım. Başta çift yaptım. Her birine tek yaparak işaretleyicimin yani arttırma kısmının olduğu yere kadar ilerlemiş oldum. Şimdi bakın bu sırada 5 tek 1 çift 5 tek 1 çift şeklinde ilerleyeceğiz. Hemen buradan işaretleyicimi çıkarıyorum. Tekle başlıyorum. Bir tek yarım trabzan yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Yanındakine ikinci tek 3 ipim takıldı 4 ve 5 tek yaptım. Hemen yanına geçiyorum. Bir çift yapıyorum. 1
ve 2 kez batarak bir çift oluşturdum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 5 tek bir çift, 5 tek bir çift şeklinde ilerleyerek işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Tekle başladım, çiftle bitiriyorum. Yani işaretleyicimin olduğu yere çift yarım trabzan yapıyorum. Aradaki tüm yarım trabzanlarıma birer tane yarım trabzan, son yarım trabzanıma yine çift batıyorum. 10. sıramı tamamlıyorum. 11. sıramın başında yine 2 tane zincir çekip 11. sırama geçiş yapıyorum. İlk yarım trabzanıma çift batıyorum. Sonrakilerin her birine birer tane tek batıyorum ve burada işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. 11. sırama geçişimi sağladım. Başta çift yarım trabzan yaptım. Her birini tek yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi burada yine arttırma yapacağız. Bir çift 6 tek, bir çift 6 tek şeklinde ilerleyeceğiz. İşaretleyicimi çıkarıyorum. İlk baştaki işaretleyicimin olduğu yere bir ve 2 tane yarım trabzan yapıyorum. İlk yapmış olduğum yarım trabzanıma işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanına geçiyorum. 6 tek olarak ilerliyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tekimi oluşturdum. Hemen yanına bir çift yapıyorum. Yine burayı da bir çift 6 tek, bir çift 6 tek şeklinde arttırmalarıma devam ederek çiftle başladım. 6 tane tekle bitirerek işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Daha sonra her birine birer tane tek yapıyorum. Burada işaretleyicimin olduğu yere, yani son yarım trabzanımın üzerine 2 tane çift yarım trabzan oluşturuyorum ve 12. sıramın başı için geliyorum. 11. sıramı da tamamlamış olduğum 12. sıranın başında geldim. Bakın en son yine yarım trabzanlarımı oluşturdum ve bir çift yapmış oldum 11. sıramın sonunda. Şimdi 11. sıramı bitirirken yani 12. sırama başlamadan önce hemen bakın şuradaki çantamın sap kısmına başlayacağım zincirlerle. Daha sonra dönüp diğer tarafını da hazırlayacağım. Şimdi öncelikle 45 tane zincir çekeceğim bu sap kısmını uzatabilmek için. Şimdi hemen bir ölçülerimi paylaşayım öncesinde. Şöyle bakın. Çantamın eni 17 santim oldu. Şöyle boyu da bu kısma kadar 13 santim olmuş oldu. Ölçülerim bu şekilde. Bakın ortadan ölçtüğüm zaman dilerseniz daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Eğer daha büyük yapmak isterseniz arttırmalar aynı şekilde 2 sırada bir devam edeceksiniz. Başta ve sonda yine arttırmalarımızı yaparak ilerleyeceksiniz. Eğer sizin ipinize göre küçük ya da büyük olduysa bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Hemen bakın burada 11. sıramı tamamlıyorum. Tamamlarken son olarak çiftimi yaptım. Çiftimi oluşturduktan sonra ipimi çok sıkmadan 45 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 45 tane zincirimi çektim. Bakın hemen 11. sıramın sonundayken çok dediğim gibi sıkı yapmadan, çok geniş bırakmadan zincirlerimi çektim. 45 tane zincirimi çektim. Şimdi 45 tane ilmek oluşturacağım. 45 ilmek içinde hemen 1 ve 2 tane daha zincir çekiyorum. Yani toplamda 47 tane zincir çekmiş oluyorum. Şimdi 45. zincirimin hemen arka kanadına batıyorum. Şuradaki arka kanadına batıyorum. Önüş kısım çeviriyorum. Arkasına batıp bir yarım trabzan oluşturuyorum. Buraya hemen bir işaretleyici takıyorum. Başlangıç noktamı yine karıştırmamak için zincirlerimi yine saymıyorum. İşaretleyicimi taktım. Yanındaki zincirime geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirime bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanadına birer tane yarım trabzan yaparak bu şekilde tüm zincirlerimi tamamlayarak buradaki başlangıç noktasına geliyorum. Evet, 45 tane yarım trabzanımı zincirlerimin arka kanatlarına batarak tamamladım ve bakın burada işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Artık bu işaretleyiciyi kullanmayacağız. Hemen buraya işaretleyiciyi çıkardım, yine yere yine çift yarım trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Geçişte toplanmasın diye ilk sıramda çift battım. Bundan sonra buralara da artık tek batarak ilerleyeceğiz. İşaretleyicimizi o yüzden çıkardık. Şimdi hemen
Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere gelince 2 sıra arttırma yaptım. Bu sıramda arttırma yapmadan ilerleyeceğim. O yüzden her birine tek batarak işaretleyicimi yine takıyorum. Yerini kaybetmemek için. Tek batarak diğer işaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Buraya da tek batıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Her birine birer tane yarım trabzan yaparak bitiş noktasına, sıramın bitimine geliyorum. Her bir yarım trabzanıma tek batarak bakın sıra sonuna kadar geldim. Şimdi buraya da son yarım trabzanımın tepesine de çift batıyorum. İşaretleyicimi çıkardım yine. Artık takmıyorum. Çift battım. Şimdi bakın bu tarafta yapmış olduğum işlemin birebir aynısını bu tarafta da uygulamamız gerekiyor. İlmek çıkarmamız gerekiyor. Ama ilmeği nereden çıkaracağız? Bir önceki sırada. Yani 11. sıranın tepesinden. Biz şu anda 12. sıradayız. 12. sırada yarım trabzanları örmeye başladık. 11. sırada sıranın sonunda zincir çekmiştik. Burada da yine aynı şekilde zincirimizi çekerek ilmek çıkaracağız. Bunun için ayrı bir ip kullanıyorum. Aynı ipten küçük bir parça aldım. Şöyle öncelikle bir tane bağlama zinciri çekiyorum. Bunu saymıyorum tabi. Hemen bakın. İşte 11. sıramın yani bir önceki sıramın buradaki tepesindeki ilmeğe, yani çift batmış olduğum yere, son ilmeğimize çift batarak ilerlemiştik. Buraya batıyorum. İpimi çekip bir zincir çekiyorum. Bunu bağlama zinciri olarak, sıkılama zinciri olarak kabul ediyorum. Bunu saymadan toplamda 45 tane ne çok sıkı ne de çok geniş alarak zincirlerimi çekiyorum. 45 tane zincir elde ediyorum bu şekilde ilerleyerek. 45 tane zincirimi çektim. Şimdi bakın ne çok sıkı ne çok gevşek çektim. Bir zincir daha çekiyorum. Bunu sıkılamak için kullanacağım. Hemen ipimi biraz uzun tutarak kesiyorum. Bakın 46. zincirimi iyice çekerek sıkılıyorum. Düğüm haline getirmek için 46. zincirimi çektim. Şimdi ipimi bıraktım. Diğer ipimi şu zincirden örmeye devam edeceğim. Burada en son çift batmıştık. Şimdi 45 tane yarım trabzan elde etmemiz gerekiyordu. Diğer tarafta olduğu gibi. 12. sıramın sonundayım şu anda. Hemen bakın ilk zincirimin yine şöyle çevirerek arka kanadına batıyorum. Ve ipimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Arka kanadına batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakinin yine arka kanadına batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine her bir zincirimin arka kanadına batarak birer tane yarım trabzan yaparak çiftimden sonra yine 45 tane yarım trabzan elde ediyorum. Yarım trabzanlarımı yaptım. 45 tane yarım trabzanımı da oluşturdum ve 12. sıramı tamamlamış oldum. Artık bundan sonraki kısımlarımız çok daha kolay. Alt kısımda yapmış olduğumuz gibi sadece şuradan 2 sırada bir arttırma yaparak devam edeceğiz. Onun dışında başta ve sonda arttırmaları artık bitiriyoruz. 12. sıramı tamamladım. Hemen bakın 2 zincir çekerek 13. sırama geçiş yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Dibindeki ilk yarım trabzanıma batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya yerimi kaybetmemek, zincirle karıştırmamak adına işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak bakın geliyorum. Buradan başladım. Her birine yarım trabzanlarımı oluşturdum. İşaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Ne demiştim burada? 2 sırada bir arttırma yapıyoruz. 2 sıra arttırma, 1 sıra düz örüyoruz. 2 sıra arttırma, 1 sıra düz örüyoruz. 12. sıramda arttırma yapmadan her birine birer tane tek yaparak ilerlemiştim. Şu an 13. sıramın başındayım. 13. sıramda her birine tek yaptım, ilerledim. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Bakın bir önceki sıramda bir önceki arttırma sıramda bir çift 6 tek yapmıştım. O yüzden 13. sıramda 7 tek bir çift yapıyorum. 7 tek bir çift, 7 tek bir çift şeklinde ilerliyorum. Tekle başlıyorum, çiftle bitiriyorum. Daha sonra her birine yine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuma geliyorum. 13. sıramı tamamladım. 14. sırama geçiyorum. 2 zincir çekiyorum. Her birine yarım trabzan yapıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere geliyorum. 14. sıramda da
bir çift 8 tek, bir çift 8 tek şeklinde orta kısımda arttırmamı yapıyorum. Her birine yarım trabzan yapıyorum. Bakın, çiftle başladım. Tekle bitiriyorum 8 tekle. Bir çift 8 tek şeklinde ilerleyerek. Daha sonra her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum. Başladığım noktaya geliyorum. 14. sıramda bu şekilde tamamladım. 15. sırama geçiyorum. 2 zincirle yine her birine birer tane tek yapıyorum. Bütün ilmeklerimi. 2 sıra arttırma yaptım. 2 sıranın sonunda arttırmayı bırakıyorum. Bu şekilde yeter uzunluğa kadar ilerliyorum. Ben ekrana zaten yazı olarak ekleyeceğim. Oradan ilmekleri, arttırmaları, hangi sıralarda kaçar tane arttırma yaptığınızı yazacağım videonun içerisinde. Oradan ilerleyerek yeter uzunluğa gelene kadar aynı işleme devam edeceğimiz için videoyu uzatmamak adına her sırayı detaylı olarak anlatmak istemedim. Yazı olarak ekliyorum. Zaten daha önceden yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısı olduğu için zorlanacağınızı düşünmüyorum. Bu şekilde iki sıra arttırma, bir sıra tek örgümüze devam ederek yeter uzunluğa gelene kadar ilerleyelim. 17. sırayı da tamamladım ve 18. sıramın başına kadar geldim. Şimdi hemen bakın şuradaki askı kalınlığını paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle ölçtüğümde 5 santim kalınlığında olmuş oldu. Boyunu da şu ütülediğimde biraz daha açılacak. Şöyle biraz çekerek ölçmek istiyorum. Şu anda toparlanmalar var çünkü. Şöyle 27 santim kadar olmuş oldu ölçüsü de. Hemen bakın 18. sıramdan başta ve sonda artık eksiltmelerime başlayacağım. Bunu kaydırmayla yaparak ilerleyeceğim. Hemen bakın zincir çekmeden örgümü çeviriyorum. 18. sırama geçişimi sağlıyorum. Dibindeki ilk yarım trabzanıma batıp ipimi çekip içerisinden geçiriyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İkinci kaydırma, yanındakine. Üçüncü kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane kaydırmamı yaptım. Baştan itibaren 10 tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi bu noktadan bir tane işaretleyici hazırlıyorum. 10 tane kaydırmamdan sonra ipimi çekip bir tane sık iğnem yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 11. ilmeğime bir sık iğne oluşturuyorum. Yapmış olduğum sık iğnenin tepesine de işaretleyicimi takıyorum. 10 tane kaydırma, bir sık iğne yaptım. Şimdi yarım trabzanlarıma başlayacağım. Neden sık iğne yaptım? Burada geçişteki arttırmam düzgün dursun diye. Yani bir anda yukarı doğru çıkmasın diye bir tane sık iğne ekledim bu kısma. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak burada hemen bakın her birine birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Şimdi 17. sıramda en son bir çift 10 tek bir çift 10 tek yaparak ilerlemiştim. Bu sıramda arttırma yapmıyorum. Yani işaretleyicimin oraya geldiğim zaman her birine tek yarım trabzan yaparak diğer işaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Daha sonrasında yine her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum. Sonda 11 tane ilmeğim kalana dek bu şekilde ilerliyorum. 18. sıramda da her birine birer tane yarım trabzan yaparak bakın sonda 11 tane ilmeğim kalana dek ilerledim. Başta ne yapmıştık? 10 tane kaydırma, bir sık iğne yapıp yarım trabzanlarımıza başlamıştık. Şimdi sonda da aynı işlemi uygulayacağız. Hemen burada 11. şuradan itibaren saydığımda 11. yarım trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Burada kaydırma yapmıyorum. Direkt buradan başlayacağım. Burayı boş bırakmış oluyorum yani. Eksiltmemi burada yapıyorum. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Dönüşümde kullanacağım. Şimdi 18. sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Her birine yarım trabzan yaptım. Sonunda bir tane sık iğne yaptım. 10 tane ilmeğimi de boş bıraktım. Şimdi örgümü çevirdim. Hemen ipimi biraz uzun tutarak yine zincir çekmeden başlıyorum. Dibindeki ilk ilmeğime batıyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum.
Bir tane kaydırmayla başladım. Burayı hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın bir kaydırma, bir sık iğne yaptım. Geçişim aniden boşluğa düşmesin diye bu şekilde sık iğne ile geçişimi sağlıyorum. Bir kaydırma, yanındakine geçtim. Bir sık iğne yaptım. İlk sık iğneme işaretleyicimi taktım. Yanındakine geçiyorum. İkinci sık iğnem, yanındakine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğnemi yaptım şimdi. Hemen bir işaretleyici alıyorum. Bu 10 sık iğnemden sonra yarım trabzanlarıma başlıyorum. Geçişimin daha düzgün olmasını sağlamak için sık iğne ile başladım. Bir sonraki sıramda burada sık iğne üzerinden eksiltme yapacağım yani. 10 tane sık iğnemi yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ilk ilmeğime batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum ilk yarım trabzanıma işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Yarım trabzan, bundan sonra yarım trabzanlarla devam ediyorum. Yanındakine bir yarım trabzan. Bu şekilde her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Trabzanlarımı yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi bir önceki sıramızda arttırma yapmamıştık. Bu sıramızda yapacağız artık. 11 tek bir çift olarak arttırmalarımıza başlayacağız. Hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir tane yarım trabzan yapıyorum. İlk tekimi oluşturmuş oldum. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Bir tek yaptım. Yanındakine 2, 3 tek, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tek oluşturdum. Bakın hemen bir çift yapacağım. Bir çift. Yani buradaki arttırmamda 11 tek tekle başladım. Bir çift, 11 tek, bir çift, 11 tek, bir çift şeklinde ilerleterek tekle başlayıp çiftle bitiriyorum. İşaretleyicimin olduğu yere çift yarım trabzan yapıyorum. Daha sonra her birine birer tane yarım trabzan yaparak ilerliyorum. Sonda bakın şuradaki işaretleyicimden, burayı da sayarak işaretleyicimden itibaren 11 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Arttırmalarımı yaptıktan sonra 11 tek bir çift şeklinde arttırmalarımı yaptıktan sonra her birine birer tane yarım trabzan yaptım. Ve bakın sonda buradaki işaretleyicimin olduğu yerle beraber, yani sık iğnemle birlikte 11 tane ilmek bıraktım sonda. Şimdi bu noktada ne yapıyoruz? Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Yarım trabzanıma geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada son yapmış olduğum yarım trabzanıma işaretleyicimi takıyorum. Buraya. Hemen bir sık iğne yaptım. Yanındakine geçiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğne yapmış oldum. Bakın başta ne yapmıştık? Bir kaydırma, 10 sık iğne ile başlamıştık. Daha sonra yarım trabzanlara geçmiştik. Şimdi burada kaydırmayı, sonda gelirken kaydırmayı yapmadan hemen dönüşümü sağlayacağım. Buradaki işaretleyicimi de çıkarıyorum artık. Yani buradaki sık iğnemi de boş bırakmış oldum. Örgümü çevirdim. Dibindeki ilk ilmeğime batıyorum. Yine bakın zincir çekmeden ipimi çekiyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. 2 oldu. Yanındakine 3, 4 ve 5. 5 tane kaydırmayla başladım. 5 tane eksiltmeyle başlamış oldum bu şekilde. Hemen 5 kaydırmamdan sonra yanındakine bir sık iğne yapıyorum. İlk yapmış olduğum sık iğneme işaretleyicimi takıyorum. Yerimi kaybetmemek için. Bakın, başlangıcım burası. Kaydırmalarla eksiltmemi yapmış oldum. Bir sık iğne yaptım. Yanındakine geçiyorum. İkinci sık iğne. 3 sık iğne. 4 ve 5 sık iğne. Bakın, 20. sıramda
başta 5 kaydırma, 5 sık iğne yapmış oldum. Şimdi işaretleyicimin olduğu yere de gelmiş oldum. Hemen yarım trabzanlarıma başlıyorum. Buraya bir tane yarım trabzan yapıyorum ve işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yarım trabzan, yanındakine yarım trabzan. Bu şekilde her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak yine işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Burada yine artırmama başlayacağım. Bir çiftle başlıyorum. Bir çift, 12 tek, bir çift, 12 tek, bir çift, 12 tek şeklinde ilerleyerek 12 tane tekle bitiriyorum. İşaretleyicimin olduğu yere tekle bitirmiş oluyorum. Çiftle başladım, tekle bitiriyorum. Bir çift 12 tek şeklinde ilerliyorum. Daha sonra her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak, bakın ilk işaretleyicimden değil, ikinci işaretleyicimden, yani şuradaki sondan sayarak sonda 10 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Artırmalarımdan sonra yarım trabzanlarımı yaparak, bakın şuradan itibaren ilk işaretleyicimden itibaren 10 tane ilmek saymış oldum. 11.de de diğer işaretleyicim vardı zaten. Hemen buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere son yarım trabzanımı da yapıyorum. Sonda bakın 10 tane ilmeğim kalmış oldu. Buradaki yarım trabzanıma işaretleyicimi de takıyorum. Tekrar yerimi kaybetmemek için. Hemen bakın sonda 10 tane ilmeğim kaldı. Şimdi başta yaptığımız gibi 5 tane kaydırma, 5 sık iğne ile başlamıştık. Şimdi burada da 5 sık iğne ile bitireceğiz. Sondaki 5 ilmeğimizi bırakacağız kaydırma yapmadan. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. Sonda 5 tane ilmeğimi boşta bıraktım. Şimdi işaretleyicimi çıkarıyorum. 20. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi örgümü çevirip 21. sırama geçişimi sağlıyorum. Dibindeki, yine bakın zincir çekmeden dibindeki ilk ilmeğime batıyorum. İpimi çekip buradaki ilk kaydırma biraz zor oluyor. Bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane kaydırma oluşturmuş oldum baştan itibaren. Yani yine 5 tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. 21. sıramın başındayım. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 5 tane kaydırmamdan sonra buraya işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. İkinci sık iğne, yanındakine 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi oluşturdum baştan kaydırmalarımdan sonra. Hemen ipimi üzerine dolayıp yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum yarım trabzanın da tepesine yine yerimi karıştırmamak için işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan, yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine her birine birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Bakın 2 sıra arttırma yapmıştık. Bu sıramızda arttırma yapmadan ilerleyeceğiz. Yarım trabzanlarımı yaparak işaretleyicimin olduğu yere geldim. Yine her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar üst sırama taşıyorum. Her birine birer tane yarım trabzan yaptım. Diğer işaretleyicilerin arttırmalarımın bittiği yere geldim. Buraya da bir yarım trabzan yapıp işaretleyicimi yine taşıyorum. Daha sonra her birine birer tane yarım trabzan yaparak sonda yine bakın ikinci işaretleyicimin olduğu yerden, yani sık iğnelerimin başladığı yerden itibaren 10 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. 21. sıramda da işlemlerime aynı şekilde devam ederek bakın sıra sonunda ikinci işaretleyicimden sonra, yani sık iğnelerin başladığı yerden itibaren şuradan sayarak 10 tane ilmek kalana dek ilerledim. Şimdi bu noktada yine eksiltme yapacağız. Hemen yarım trabzanlarımı yaptıktan sonra bakın ikinci işaretleyicimden itibaren 5 tane burada ilmeğim var. Şurada ilk işaretleyicimden itibaren pardon. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2, 3, 4 ve bakın son işaretleyicimin olduğu yere de
5. sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 21. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şuradaki işaretleyicimi de çıkarıyorum. 22. sırama geçişimi sağlıyorum. Örgümü çeviriyorum zincir çekmeden. Dibindeki ilk sık iğneme batıp ipimi çekiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir kaydırma, 2 oldu. Yanındakine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane kaydırmamı yaptım. Şimdi bakın 10 tane eksiltme yapmış oldum kenardan. Hemen yanındaki sık iğneme, yarım trabzanıma geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen buraya yerimi kaybetmemek için işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine bir sık iğne, ikinci sık iğne, yanındakine geçiyorum. 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen ipimi üzerine dolayıp yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. İşaretleyicimin olduğu yere 13 tane tek yapıyorum. Hatta buraya kadar gelelim. Sonrasında tekrar anlatayım. Yarım trabzanlarımı yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada yine ortada arttırmalarımıza devam edeceğiz. Bir önceki arttırma sıramızda, yani burada tek batmıştık. Ondan öncekinde bir çift 12 tek yapmıştık. Şimdi artık 13 tek sayımız artıyor. 13 tek bir çift olarak devam edeceğiz. Tekle başlayıp çiftle bitireceğiz. Hemen dibindeki ilk yarım trabzanıma batıyorum. Bir tek yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen yanındakine 2, 3, 4, 5, 6, bu şekilde 13 tek bir çift olarak ilerliyorum. Tekle başladım. 13 tek bir çift, 13 tek bir çift, 13 tek bir çift. Toplamda 6 tane çift elde edeceğim ve çiftle bitireceğim. Daha sonrasında her birine birer tane tek yaparak ilerleyeceğim. 13 tek bir çift, 13 tek bir çift şeklinde ilerledikten sonra çiftle bitirdim. Her birine birer tane yarım trabzan yaptım. Bakın ikinci işaretleyicimden itibaren 15 tane ilmeğim kalmış oldu. Buradan itibaren de 10 tane ilmeğim kalmış oldu. Şimdi bu noktada hemen yarım trabzanlarımı yaptıktan sonra direkt sık iğnelere başlayacağım. 5 tane sık iğne yapacağım. Başta yaptığım gibi 10 kaydırma 5 sık iğne yapmıştım ve yarım trabzanlarıma devam etmiştim. Burada da tam tersini uygulayarak 5 sık iğne yapacağım. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. 2 oldu. Yanındakine 3, 4 ve 5. 5 sık iğnemi tamamlamış oldum. 22. sıramı da bu şekilde tamamladım. Buradaki işaretleyicilerimi çıkarıyorum. Hemen örgümü çeviriyorum. Dibindeki ilk ilmeğime bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane kaydırmamı yaptım yine 23. sıramın başında. Şimdi hemen yanına bir sık iğne yapıyorum. Bu yaptığım sık iğneye yine işaretleyicimi takıyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanındakine ikinci, 3, 4 ve 5.
5 tane sık iğnemi oluşturdum kaydırmalarımdan sonra. İpimi üzerine dolayıp bir yarım trabzan yapıyorum. Yaptığım yarım trabzanın tepesine yine işaretleyicimi takıyorum. Şimdi yine bakın 10 tane eksiltme yapmış oldum. Her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere geldiğimde bir çift 14 tek, bir çift 14 tek şeklinde ilerliyorum. Çiftle başlayıp tekle bitiriyorum. Bir çift 14 tek şeklinde başlayarak ilerliyorum. Daha sonra her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum. Bakın burada işaretleyicimizi takmıştık. Sık iğnemizin olduğu yerden itibaren 15 tane ilmek sayıyorum. 15. ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı da yaptım. Sonda 15 tane ilmeğim kalmış oldu. Şimdi hemen yine eksiltmemi yapacağım. Baştaki gibi 10 tane eksiltme yapmıştık. Burada da yine 10 tane eksiltme için 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. Buradaki işaretleyicimi de çıkarıyorum. Hemen örgümü çevirip başta yine aynı şekilde bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kaydırmamı oluşturdum. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum 10 kaydırmamdan sonra ve işaretleyicimi tekrar takıyorum. Bir sık iğne, 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Hemen ipimi üzerine dolayıp bir yarım trabzan yapıyorum. Buradaki işaretleyicimi de buraya kaydırıyorum. Başta yine 10 tane yanlış yaptım neyse. Zaten son sıramız. Başta yine 10 tane eksiltmemizi yapmış olduk. Her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum. Şimdi 20 yine belirleyeyim. Şuradaki işaretleyicimi yanlış çıkarmıştım. Şu arada 7 tane ilmeğim var. Boşta duran 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. işaretleyicimi takıyorum. Arttırmalarım buradan başlıyordu. Eksilte eksilte arada 7 tane yarım trabzan kalmış oldu. Hemen yarım trabzanlarımı yapıyorum. Bundan önceki 2 sıramda arttırma yaptığım için bu sıramda arttırma eksiltme yapmadan her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum. 24. sıramın başındayım. Her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum. Ve bakın sonda yine ikinci işaretleyicimden itibaren 15 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaptım. Sonda bakın 15 tane şuradaki sık iğnelerimin başlangıcından itibaren 15 tane ilmeğim kalmış oldu. Şimdi hemen bu noktaya bir sık iğne yapıyorum. Şuradaki işaretleyicimi alıp buraya taşıyorum. Ben yanındakine geçiyorum. 2 3 4 ve 5. Sonunda 5 tane sık iğnem kaldı. Sık iğne yaptım. Buradaki işaretleyicimi de çıkarıyorum. Bakın eksiltmemi yine tamamlamış oldum. Şimdi son sıramı örüyorum. Arttırma eksiltme yapmayacağım bu sıramda. Yani ortada yapmayacağım. Başta bir eksiltme oluşturacağım yine. 25. sıramın başındayım. Yine dibindeki ilk ilmeğime batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine 2 yanındakine 3 4 ve bakın işaretleyicimin olduğu yere de bir kaydırma yapıyorum. 5 tane kaydırma yaptım. Şimdi hemen yanındaki ilmeğime geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Buraya tekrar bakın ilkine işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine bir sık iğne 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi oluşturduğum bakın işaretleyicimin olduğu yere geldim. Buradan itibaren de yarım trabzanlarıma başlıyorum. Ben bir yarım trabzan yaptım.
işaretleyicimi taktım. Aradaki tüm yarım trabzanlarıma birer tane yarım trabzan yaparak diğer köşeme kadar geliyorum. Buradaki yarım trabzanlarımın olduğu yere kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Bakın buraya da son yarım trabzanımı yapıyorum. Sonda buradan itibaren 12 tane ilmeğim kalmış olması gerekiyor. Hemen yarım trabzanı da yaptım. Şimdi başta yapmış olduğum gibi 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve buradaki işaretleyicimin olduğu yere de 7. sık iğnemi yapıyorum. 5 tane eksiltme yapmıştım başta. O yüzden sondaki 5 sık iğnemi bırakıyorum. Eksiltmemi tamamlamış oldum. 25. sıramda bu şekilde tamamladım ve çantamın bu kısmını bitirmiş oldum. Artık sık iğne tığlamalarına başlayacağım. Hemen örgümü çevirmeden ilerleyeyim. Hatta bakayım. Yok. Şurada bir kaydırma yapıyorum. İpimi bir zincir yapıp çekiyorum ve bu noktada kesiyorum. Bu şekilde bitirmiş oldum. Kenarlardan sık iğne tığlamalarına başlıyorum. Kopardım. Bu şekilde bakın ipimi aldım. Öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra bakın şu köşeden başlayarak tığlamalarımı gerçekleştireceğim. Hemen ilk yarım trabzanıma tığımı batıyorum. Şuradaki ilk yarım trabzanıma battım. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yapmış olduğum ilk sık iğneme başlangıç noktamı belirleyebilmek adına işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her birine birer tane sık iğne yaparak bakın şuradaki son yarım trabzanın olduğu yere kadar ilerliyorum. İğnelerimi yaparak bakın son yarım trabzanın olduğu yere kadar geldim. Şurası benim bakın daha önce batmış olduğum yerden bakın bir önceki buraya da batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi şuraya battığım için buraya batmadan hemen bakın üstteki yarım trabzanıma geçişimi sağlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine geçiyorum. Bakın son sık iğnem. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Şimdi hemen şuradaki bakın şuraya batmadan tepesindeki sık iğneme geçiyorum. Bakın, buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne ve bakın yanındakine bir sık iğne. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak ilerliyorum. Bakın son yarım trabzanın tepesine de sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra bir üsttekine batıyorum. Sık iğnelerle ilerliyorum. Bu şekilde devam ederek daha önce battığımız yere batmadan üsttekine batarak sık iğnelerimi tamamlayarak bütün etrafımı sık iğnelerle dolaşıp bakın şuradaki son boşluğuma kadar ilerliyorum. Tüm etrafıma sık iğneleri yaparak bakın köşeye kadar geldim. Şimdi burada son yapmış olduğum sık iğnenin olduğu yere bir sık iğne daha yapıyorum ki dönüşümü sağlayayım. Hemen bakın yapmış olduğum ikinci sık iğneye işaretleyicimi takıyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Trabzan boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Tam birleşim kısmına bakın şurada birleşim kısmına bir sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluğuna bir sık iğne. Birleşim kısmına bir sık iğne. Trabzan boşluğuna bir sık iğne.
birleşim kısmına bir sık iğne, şöyle trabzan boşluğuna bir sık iğne, birleşim kısmına geçiyorum, bir sık iğne, trabzan boşluğuna bir sık iğne ve birleşim kısmına bir sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluğuna geçtim, bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın, birleşim kısmına şuraya bir sık iğne ve buraya ilk yapmış olduğum sık iğneye işaretleyicimi takıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum dönüşümü sağlayabilmek için. Bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi bakın, hep arka kanatlara batarak ilerlemiştik. İlmeğimizi çıkardıktan sonra zincirimizin hemen başak şeklinde zaten ilmek ilmek duruyor. Buralara batarak ilerliyoruz. Her birine birer tane sık iğne yapıyorum şimdi. Sık iğnelerimi yaparak köşeye kadar geliyorum. Sık iğnelerimi yaparak bakın köşeye kadar geldim. Şimdi buraya da göstermek istiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Hemen dönüyorum bakın. İlmeklerim var. Tam orta kısımdayım. Buraya boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Buradaki boşluğa bakın. Birleşim kısmına geldim. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluğuna bir sık iğne. Birleşim kısmına bir sık iğne. Trabzan boşluğuna bir sık iğne. Birleşim kısmına bir sık iğne. Trabzan boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Birleşim kısmına geçiyorum. Bir sık iğne. Trabzan boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Ortayı da bu şekilde ilerletiyorum. Trabzan boşluğu, birleşim boşluğu. Yani bu tarafta burada yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısını burada da uygulayarak bakın köşeye kadar geliyorum. Daha sonra dönüyorum. Her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. Köşeye geldiğimde buradaki son trabzanımın tepesine, yarım trabzanımın tepesine 2 tane sık iğne yaparak dönüşümü sağlıyorum. Her birine birer tane sık iğne yapıyorum ve sona başta yaptığım için bir sık iğne daha yapıp bir kaydırmayla bitiriyorum ve birinci parçam hazırlanmış oluyor. Çantam için öncelikle bakın bu şekilde 2 adet parça oluşturuyorum. Ölçüsünü hemen paylaşmak istiyorum. Şöyle 25,5 santim uzunluğu oldu. Saptan itibaren ölçtüğüm zaman 50 santim uzunluğunda olmuş oldu ve enini de şöyle ölçtüğüm zaman 39-40 santim uzunluğunda olmuş oldu. Ölçülerim bu şekilde, çantamızın yapımına başlayalım. Şekilde 2 parçamı hazırladım. Şimdi artık birleştirme aşamasına geçişimi sağlıyorum. Sık iğnelerimin düz kısmının bana baktığından emin olduktan sonra diğer parçamı da alıyorum. Yine aynı şekilde sık iğnelerimin üst kısma geleceği birbirinin üzerine dış kısma geleceğinden emin olduktan sonra birleştirme işlemime başlıyorum. İpliğimi aldım ve bakın şu kenarlardan birleştirmeye başlayacağım, uzun kısmından. Sık iğnelerim bana doğru bakıyor. Şimdi hemen öncelikle ipime bir düğüm attım. Şöyle arkadan yürütüyorum ipimi. Sık iğnelerimin ikincisine işaretleyicimi takmıştım. Üst kısma gelecek olan yere ilkinden başlıyorum birleştirme işlemimi. Bu şekilde içten dışa doğru dikişimi, iğnemi çıkarıyorum. Ve hemen karşısında bakın 2 tane sık iğnem var. İlkine batıyorum. Ve yine bu sefer batarken şöyle şuradan çıkardım ama tam ortasına denk getirerek bakın çıkarıyorum şöyle. İlmeğimin tam ortasından çıkarıyorum. Arka kanatlara batacağız yani. Hemen karşısındakini de yine arka kanadına geçiyorum bakın. Arka kanadını alıyorum. Ve tekrar aynı yere batıyorum sıkılamak adına. Karşılıklı olarak ilk dikişimi yapmış oldum. Hemen yanındaki sık iğnemin yine arka kanadına batıyorum ve karşısındakinin arka kanadına batıyorum.
yanındakinin arka kanadı ve karşısındakinin arka kanadına batıyorum. Yanındakinin ve karşısındakinin. Yanındakinin ve karşısındakinin. Bu şekilde tüm etrafımı arka kanatlara batarak devam ettiriyorum dikişime ve sonuna kadar ilerliyorum. Çantamın son olarak bu şekilde bakın birleştirmesini de tamamladım ve ütüsünü yaptım. Şimdi artık çantamızın sap kısmını hazırlamaya başlıyoruz. Köşemizden örerek ilerleyeceğiz. Şimdi hemen ipimi alıyorum öncelikle. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın burada köşe kısmına ne demiştim? Çift batıyorum. Çiftimin ikincisinden başlayacağım şimdi işlemime. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem. Şimdi hemen bu noktada ipimi üzerine doladım. Bakın ikinci sık iğneme çift battığım, köşedeki çift battığım yere tığımı batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen yine yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğime birer tane yarım trabzan yaparak köşeye kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak bakın köşeye kadar geldim. Şimdi buradan devam ederek öreceğim. Yine hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. Yine bakın çiftimin ikincisi, zaten diğer tarafı birleştirmiştim. Bir yarım trabzan yapıyorum. Şurada bir boşluk oluştu. Bu boşluğun oluşmaması için ipimi üzerine doladım. Buraya da batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmadan yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Bakın buradaki aradaki boşluk da bu şekilde kapanmış oldu. Eğer sizinkinde de boşluk oluşursa. Hemen yanındakine geçiyorum. Yarım trabzan. Yanındakine yarım trabzan. Bu şekilde yine yarım trabzanlarımı yaparak köşeye kadar ilerliyorum. Trabzanlarımı yaparak köşeye kadar geldim. Bakın yine diğer baştan başlayarak eksiltmeler yaparak hem bu ucu birleştirmiş olacağım. Askı kısmımı hazırlayarak ilerleyeceğim. Şimdi bakın son ilmeğimi de yaptım. Şöyle çeviriyorum. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Baştaki ilk yarım trabzana batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmadan yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın tığımda 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak bir eksiltme yapıyorum. Bu sıramda hep eksiltme yaparak ilerleyeceğim ki askı kısmım daralsın diye. Yanındakine geçiyorum. İpimi üzerine doladım. Yanındakine battım. İpimi çektim. Kapatmadan bir yanındakine battım. İpimi çektim. 4 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. İpimi üzerine doladım. Yandakine geçtim. İpimi çektim. Kapatmadım. Yanındakine batıyorum. İpimi çektim. Hepsini birlikte topluyorum. Yanındakine geçiyorum. İpim üzerine doladıktan sonra battım. Çektim. Yanındakine battım. Çekiyorum. 4 ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Bu şekilde ilerleyerek başladığım noktaya kadar devam ediyorum. Eksiltmelerimi yaparak sıra sonuna kadar geldim. Başladığım noktaya geldim. Şimdi buraya artık eksiltmelerimi bitirip düz sık iğnelerime başlıyorum. Hemen ipimi üzerine doladım. İlk yarım trabzanımı bir yarım trabzan yaptım ve işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan. Bu şekilde her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak başladığım noktaya geliyorum. Yine her birine yarım trabzan yapıyorum. Dönüyorum. Başladığım noktaya geliyorum. Her birine yarım trabzan yapıyorum. Başladığım noktaya geliyorum. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar ilerliyorum. Evet, çanta sapımda da yeteri uzunluğa kadar geldim. Toplamda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sıra tamamlamış oldum. Şimdi hemen ölçüsünü de paylaşayım. Şöyle.
15 santim uzunluğunda olmuş olduğu çanta sapımın ölçüsü de. Şimdi bu noktada bakın son yarım trabzanımı yaptıktan sonra başlangıç noktama geldim. Buraya bir kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi biraz uzun tutarak kesiyorum. İşte daha sonrasında kullanmak için. Şimdi bakın bu kısmı kestikten sonra buradan yine bu tarafta yapmış olduğum işlemi uygulayarak eksiltmemi yaptıktan sonra dikişimi tamamlayacağım. Şimdi hemen bu kenardan başlıyorum yine. Öncelikle bir tane zincirimi çekiyorum. İlk başta köşedeki bir ikinci zincirime, ikinci sık iğneme tığımı batıp bir yarım trabzan oluşturuyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan, yanındakine bir yarım trabzan. Diğer tarafta yapmış olduğum işlemin birebir aynısını sıra sonuna kadar uyguluyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi hemen bu kısımdan eksiltme yaparak bir sıra birleştirerek öreceğim. Şuradaki iplerimi gizlemiştim. Onları hemen keseyim. Arada yürütmüştüm. Hemen şu şekilde bakın çeviriyorum. İlk yarım trabzanıma batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmadan yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmadan yanındakine batıp 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Daha sonra yanındakine batıyorum. İpimi üzerine doladıktan sonra hemen yanındakine batıyorum. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Diğer tarafta olduğu gibi yani eksiltmelerimi yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, ilmeklerimi, eksiltmelerimi tamamlayarak sıra sonuna kadar geldim başladığım noktaya. Şimdi son eksiltmemi de yaptıktan sonra ilk yapmış olduğum eksiltmemin tepesine tığımı batıp bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. İğnemi alıp bakın şurada fazla bıraktığım ipime geçirip birleştirmeme başlıyorum. Evet, iğnemi ipliğime taktım. Bakın şu şekilde öncelikle bu kısmımı şöyle bir bastırarak düzeltiyorum. Şu şekilde. Daha sonra diğer parçamı alıyorum. Bakın şu orta kısmı üstte kaldı. Bununki de altta kalacak. Aynı şekilde katlıyorum. Bakın burayı da aynı şekilde katlayıp üst üste getiriyorum. Şimdi bunun düz yönde olduğundan emin olduktan sonra şu şekilde düz olduktan emin olduktan sonra tam eşitlendikten yamulmasın çantanız. Sonra şu şekilde katlıyorum. Bakın, karşılıklı olarak denk gelen ilmekleri buluyorum. Şurada bakın bu ipim köşede. Şurada hemen bakın köşede kalmış. Karşılıklı olarak batarak ilk ilmeğimi belirliyorum. Bundan sonrası kolay. Yerimizi belirledikten sonra. Hemen şimdi yanındaki ilk ilmeğime batıyorum. Karşısındakine batıyorum. İpimi çekip dikişimi yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Dikişimi yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine. Yanındakine ve karşısındakine. Yanındakine ve karşısındakine. Bu şekilde tüm etrafını, ilmek sayılarım zaten birebir eşit olduğu için tüm etrafını dikişimle tamamlıyorum. Evet, dikişimi de tamamladım. Şimdi bakın şuradaki açıklık var ya, bunun bir kısmını istediğiniz ebata gelene kadar birleştirerek dikiş yaparak kapatacağız. Hemen şu köşeden başlıyorum. İlk ilmeğime batıyorum şöyle. Bakın biraz uzun tutmuşum. Şöyle. Evet. Hemen yine karşısındakine batıyorum. Karşılıklı olarak iki ucunu birleştiriyorum. Yanındaki ilmeğime geçiyorum ve karşısındakine geçiyorum. Karşılıklı olarak batıp dikişimi yapıyorum. Yine aynı şekilde yanındakine ve karşısındakine batıyorum.
Şu an ipin yapısı sert olduğu için ütülediğimizde tam kalıbını alacak. Şu an biraz şekilsiz duruyor çantamız ama o şekilde olursa sizin de telaşlanmayın. Ütülediğimiz zaman tam olarak kalıbı alacaktır. Bu şekilde karşılıklı olarak dikişlerimizi yapıyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar dikişimizde, ben de şu an bilmiyorum, tamamlıyoruz. Daha sonra aynı şekilde karşı tarafı da aynı uzunlukta birleştiriyoruz ve çantamızın çıt çıt kısmını da hazırlayıp artık çantamızı tamamlamış oluyoruz. Evet, çantamın birleştirmesini de tamamladım. Bakın şu şekilde köşe kısmı, ağız kısmını boşluk bıraktım. Daha sonra çıt çıtımı da taktım. Şimdi hemen şuradaki birleşim kısmının ölçüsünü paylaşmak istiyorum sizlerle. İlmek olarak, dikiş ilmeği olarak verirsem hata olacaktır. Siz çantanızın görüntüsüne göre yine ayarlayabilirsiniz. Bakın şu kısma kadar 21 santimlik bir dikiş yaparak yan kısmını kapatmış oldum. Aynı şekilde karşı tarafı da hazırlamış oldum. Mıknatısımı bakın şu şekilde göstereyim. Ben şöyle bir 6 tane sık iğne elde ederek bir parça oluşturdum. Direkt içten de mıknatıslayabilirsiniz. Çıt çıtlayabilirsiniz. Bir düğme de yapabilirsiniz. Orijinalinde düğme vardı. Ben bu şekilde çalışmak istedim. Şöyle bakın, hemen bunun ölçüsünü de paylaşayım. Şuradan 6 sık iğne ile başlayıp 16 sıra ördüm. 3 santim eni oldu. Şöyle 9 santimde boyu olmuş oldu. Bu ölçü benim için yeterli oldu. Siz nasıl, kapak kısmını nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle görüntü açısından da daha hoş bir görüntü elde etmek için ben böyle bir çıt çıt yapmayı tercih ettim. Çantamın yapımı bu şekilde. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyor. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum.